Görüyorsunuz arkadaşlar, videoyu alalım hemen. Emniyet şeridinden geldi. Önümüze makas attı. Hiç sinyal vermeden birçok kez şerit değiştirdi. En çok panik yaptığınız yere geldik. Katılım. E5'e geliyorum. Sola sinyalimi verdim. Adadan geçerken de sol şeritte olacağım. Ada içinde dönen araçlara yol veriyorum. Şu anda orada olsaydım ve dursaydım sağa dönecek olanların yolunu kapatmış olacaktım. Burada tabelayı takip ediyorum. Kartal. Bu bilgiyi bu videoda ilk defa paylaşıyorum arkadaşlar. Çok önemli. Onlarla yan yana gelmemek için hızımı biraz azalttım. Aynada gördüğünüz araç size yaklaşıyor mu, yaklaşmıyor mu? Bugün bambaşka bir eğitim videosu olacak. Bir noktadan başka bir noktaya giderken trafikte karşılaştığımız her şeyi size anlatmaya çalışacağım. Sancaktepe'den yola çıkıyoruz. Kartal sahile kadar devam edeceğiz. Burada hem şehir içi hem ana yol katılımı hem otoyol tarzı bir geçiş yolu hem de E5 gibi pek çok şey göreceksiniz. Trafikteki hem sürücü hatalarından bahsedeceğiz hem dikkat etmemiz gereken güvenlik konularından bahsedeceğiz. Çok kapsamlı, geniş çaplı, farklı bir vlog tarzı eğitim videosu olacak. Beğen tuşuna bastıysanız ve kanalıma abone olduysanız videomuza başlıyoruz. Umarım keyifli bir yolculuk olur. Evet. Şu an sitemizden çıkıyoruz. Sancaktepe'deyiz. Site içinde bile olsa dikkat ettiyseniz sinyali verip öyle hareket ettim. Arkamın boş olduğunu biliyorum ama alışkanlık edinmek için bunu yapmamız gerekiyor. Tek arabanın sığabileceği bir yol aslında burası. Buraya rahatlıkla sığdığımı biliyorum. Çünkü şöyle ileriye doğru baktığımda oturduğum yer aslında yolu kaplıyor. Burada bir dönüş var. Dönüşte direksiyonu burada tek elle kullanmayı tercih ettim. Yine aynı elimle direksiyonu düzelttim. Tek elle tutuş yaptığım zamanlarda direksiyonu genelde ya saat 9 hizasında ya saat 11 hizasında tutuyorum. Tam böyle ortada ya da burada tutmuyorum arkadaşlar. Ona dikkat ediyorum. Direksiyonu böyle tam ortada tuttuğum zaman belli bir süre sonra çünkü kolumun yorulduğunu fark ediyorum. Bu ayrıca çok da güvenli bir şey değil. Olası bir airbag açılması durumunda zarar verebiliyor. Bununla ilgili çeşitli istatistikler var. Onlara bakabilirsiniz. O yüzden genelde şöyle çapraz tutmayı tercih ediyorum. Yoğun trafikte, sıkışık anlarda tek elle çok daha esnek hareket edebiliyorum. Site içinde de yavaşlatıcı kasisler var. Oralarda hızımı 20 kilometrenin altına indirdiğime emin oluyorum. 20 kilometreden daha hızlı gidiyorsam mutlaka frene basıp hızımı düşürüyorum. Biraz sonra siteden çıkış yapacağız ve yola geçeceğiz. Buralarda dikkat ettiyseniz genelde tek el kullandım. Güvenlik abilere her zaman selamımızı veriyoruz. Evet, siteden çıktığımda sağa döneceğim. O yüzden sağ tarafta bir tane minibüs var. Yolu kapatmış. Nereye araba park edilmez çok güzel bir örneği bu. Sol tarafı kontrol ettim. Sağa da baktım. Müsait olduğunu gördüm ve çıkışımı yapıyorum. Artık yola çıktık. Umarım keyifli bir yolculuk olur. Sancaktepe'den yola çıkıyoruz. Kartal sahile kadar devam edeceğiz. Bayram nedeniyle yollar biraz sakindir diye umut ediyoruz. İlk 2 gün çünkü rahattı. Bugün bilmiyorum nasıl olacak. Şu an biraz hızlandım ve çift tel tutuşa geçtim. Ellerim görüyorsunuz, bir tanesi saat 10-11 hizasında, bir tanesi çeyrek geçe hizasında, yani 15 geçe hizasında. Sağ elimi biraz daha sol elime göre aşağıda kullanıyorum. Hızım çok arttığında eşit dengede tutuyorum. Manevra yapacağım yerlerde birini aşağıda tutuyorum. Ara sokaktan ana caddeye çıkacağız. Daha doğrusu tali yoldan ana yola çıkacağız. Kontrollerimi yapıyorum. Sol tarafı aldım gibi görünüyor. Sağ taraftaki de servis buraya döneceği için manevramı yaptım. Direkt bana en yakın olan sol şeritten bağlandım. Burada sağ şeride geçmiyorum çünkü şurada çok fazla şirket depoları var, antrepolar var. Sürekli kamyon girip çıkıyor buralardan. Az ileride de yol daralıyor. O nedenle sol şeritte devam ediyorum burada. Normalde bomboş uzun bir cadde olsa 2 şeritli bir yol olduğu için aslında sağ şeridi kullanmamız gerekir. Yani trafik kuralı bunu söylüyor. Devam ediyoruz şimdi. Yolun devamına bakıyorum. Şeritte kaldığımı nasıl anlıyorum? Her zaman öğrencilerime bunu söylüyorum. Olabildiğince ileriye bakıyorum ama gözüm sürekli uzağa ve yakına bakarak veri topluyor. Uzağa, yakına, sağa, sola. Uzağa, yakına, sağa, sola. Gözüm sürekli hareket halinde. Kendimi şeridin ortasında hissediyorsam şeridi ortalamış oluyorum aslında.
Pek çok videomda anlatıyorum. Yani şerit ortalama teknikleriyle ilgili yine otoyol videolarımı izlerseniz oralarda şeridi nasıl ortaladığımı anlatıyorum. Ama benim için en kolay yol ve öğrencilerime de bunca yıl anlattığım teknikler arasında en kolay gelen yol şeridin içinde kendimi hissetmem. Yani arabayı düşünmüyorum, kendi vücudumu düşünüyorum. Oturduğum an itibariyle benim baş hizam, benim omuzlarım, benim sağ bacağım şeridi tam ortalıyorsa aslında arabayı da ortalamış oluyorum. Biraz sonra Sancaktepe'de çok zor bir kavşak var. Sancaktepe Belediyesi'nin olduğu yerde bu Metrolife sitesiyle Ege Boyu sitesinin bağlandığı bir kavşak var. Bu kavşakta yanlış hatırlamıyorsam 6 ya da 7 yol birbirine bağlanıyor ve kontrolsüz bir kavşak. Herhangi bir ışık yok. O nedenle trafik yoğun olduğu zamanlarda çok zorlu oluyor. Burada acemi sürücüler için çok ciddi bir sınav oluyor aslında. Evet, ışık yeşil yanıyor olsa da solumu sağımı mutlaka kontrol ediyorum. Kırmızı ışıkla geçen arabalar olabiliyor. Az ileride kavşağı göreceksiniz. Burada park yasak tabelalarını görüyorsunuz. Burada yaya geçidi levhası var ve hemen önünde de bir kasis var. Yavaşladık, yayaya yol verdik ve devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, kavşaktan da geçiyor olsam bir şerit var. Bu şeridin devamını hissetmeye çalışıyorum. Sol şeritteydim buraya gelene kadar. Adadan geçerken de sol şeritte olacağım. Ada içinde dönen araçlara yol veriyorum. Ve müsait olduğunda devam ediyorum. Artık sol şeritteyim. Sinyali kapattım. Burada da düz devam edeceğim ama çıkış yapacağımı belirtmek için yine de sağ sinyal veriyorum. Çıkışımı da tamamladım ve sinyalimi kapattım. Dikkat ettiyseniz adanın içinde de sol şeritteydim. Adadan çıktığımda da sol şeritte devam ettim. Şu anda sağ şeritte bir araç var. Hemen hemen aynı hızdayız. Ben biraz daha hızlanacağım ve onu geçmiş olacağım. Sağ şeride sürekli girip çıkmıyorum çünkü belirli aralıklarla başka araçlar var. Ben de ileride düz devam edeceğim için sağ tarafta sağa dönüş ışığı ayrı olduğu için sağ şeride geçmiyorum. Bu tamamen yolu bilmemle alakalı. Yolu bilmiyorsam bunu önceden kestiremeyebilirdim. Ama uzağa doğru baktığımda iki trafik ışığının farklı olduğunu görüyorum. Biri sağa dönüş ışığı, biri düz gidiş ışığı. Dikkat edin ışıklara. Bir tanesi de sağ ok var. Ve orası serbest. Şu anda orada olsaydım ve dursaydım sağa dönecek olanların yolunu kapatmış olacaktım. Ama sol şeritte bekliyorum. Bize kırmızı ışık yanıyor. Şu an bakın şuradaki araç da bekliyor. Sağa dönüşün yolunu kapatıyor aslında. Eğer önceden ışığı kontrol etmiş olsaydı sağ şeritte gitmezdi düz gidecek biri. Devam ediyoruz. Yeşil ışık yandı ve ilerliyorum. Bu detaya dikkat edin arkadaşlar. Eğer dönüş yapmayacaksanız dönüş ışığının olduğu şeritte gitmeyin. Diğer şeride geçin mutlaka. Çünkü ikisi farklı zamanlarda yanabiliyor. Dönmek isteyen araçların veya düz gitmek isteyen araçların yolunu kesmiş olursunuz. Sonra kornaya basarlar, selektör yaparlar ve panik yapabilirsiniz. Özellikle acemi sürücüyseniz buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama ellerimi sürekli direksiyonda gezdiriyorum. Yani bir bisiklet gidonu gibi sabit şöyle tutmuyorum. Bazen şu elimi şuraya koyuyorum. Bir süre böyle gidiyorum. Bazen buraya alıyorum. Bazen sol elimi buraya alıyorum. Sonra biraz değiştiriyorum. Aşağılardan tutmuyorum. Yani bu hiç güvenli değil. Ama bura ve yukarısını düzenli olarak kullanıyorum. Elim geziyor. Düz gidiyorsam bile durup dururken elimi şöyle yer değiştiriyorum. Bunu hem kollarımı dinlendirmek için yapıyorum hem de acemi bir sürücünün direksiyon açılarını anlaması ve hissetmesi için elini direksiyonda gezdirmesi gerekir. Omuzları rahatlar, kolları rahatlar, kendini kasmayı bırakır ve daha iyi araba sürmeyi öğrenir. Böylece hem kas hafızamıza hem zihnimize direksiyonun konumları yerleşmiş olur. Yani daha fazla cesaret kazanırsınız, özgüven kazanırsınız. Bu pratiği mutlaka yapın. Düz gidiyor bile olsanız sürekli elleriniz düz durmasın. Ara ara direksiyonda yer değiştirin. Burada bir tünel var ve bu tünelden sola dönüş var. Sinyalimi verdim. Aslında düz gidiyorum ama sola dönüş tabelası var. Dolayısıyla aslında sola dönüş yapıyorum. Ve sola sinyalimi verdim. Burada çift elle dönüş yapacağım. Takip edebilirsiniz. Sola dönüş manevrası yapacağım için sağ elimle dönüşü başlattım. Direksiyonu biraz kırmam yetti. Ve sağ elimle direksiyonu tekrar ortaladım. Burada biraz hızlanmam gerekiyor. Dikkat etmem gereken şey ileri doğru baktığımda benim şeridimi işgal eden araçlar var mı yok mu? Eğer benim şeridimi işgal edeceğini düşündüğüm bir araç varsa, potansiyel bir risk varsa hızımı azaltıyorum. Biraz geriden takip ediyorum. Burada yine soldan bir katılım var. Kontrol ettim aynadan. Boş olduğunu gördüm. Hızımı hiç düşürmeden devam ettim. Hala sol şeritte gidiyorum. Çünkü sağ şeritte çok fazla araç var ve yavaş gidiyorlar. Önümdeki araç da sağ şeride geçti yolu açmak için. İleriden sağ tarafta bir çıkış var. Tem otoyoluna giriş yapmak isteyen araçlar burada sağ şeridi kullanıyorlar. Ben düz gideceğim için hala sol şeritteyim.
Burada tabelayı takip ediyorum. Kartal sağdaki şeridi gösteriyordu. Hemen sinyalimi verdim. Aynayı kontrol ediyorum. Arkadaki aracın bana yaklaşmadığını gördüğüm için sağ şeride geçiş yapıyorum. Yukarıdaki yatay tabela Kartal'a gitmek isteyen sürücülerin hangi şeritte gitmesi gerektiğini bana çok önceden söyledi. Bu bilgiyi bu videoda ilk defa paylaşıyorum arkadaşlar. Çok önemli. Yukarıdaki tabelalar size hangi şeritte gitmeniz gerektiğini çok önceden söylüyorlar. Tekrar sağ aynamı kontrol ettim ve çıkış yapmak için sağ şeride geçtim. Kartal istikametini takip ediyorum. Burada hafif bir fren yaptım ve freni bıraktım. Direksiyonu biraz çevirdim ve aynı açıda tutuyorum. Eğer açı değişmezse direksiyonu böyle tutarsam sonsuza kadar burayı dönebilirim. Ama burada açı biraz daha daralıyor ve direksiyonu biraz daha çeviriyorum. Özellikle çıkış noktalarında açı daralır. Burada hızlanmam lazım. Sola sinyalimi verdim çünkü yola katılacağım. Sol aynama bakıyorum, hiç kimse yok. Gaza basıyorum. Burada tempoyu arttırmam çok önemli. Eğer yavaşlarsanız katılım yapmakta gecikebilir ve tekrar çıkış yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hala daha yan yoldayım. Ana yola henüz geçiş yapmadım. Burası TEM E5 katılım yolu arkadaşlar. Sola sinyalimi verdim. Taralı alanın bitmesini bekledim. Ayna kontrolünü yaptım. Boş olduğunu gördüm. Ve direksiyonu hiç çevirmeden hafif arabayı kaydırarak yola katıldım. Burada hız sınırı 90'dı. Sanırım son güncelleme ile birlikte 110 yaptılar. Ama tabela çıktığında tekrar bir kontrol edelim. Yanılıyor olabilirim. Şu an önümdeki araçtan hızlıyım. Sola sinyal verdim. Aynadan kontrol ettim. Aynadaki aracın bana yaklaşmadığını fark ettim. Yani hızlıyım ve sola geçiş yaptım. Bu aracı solladım ama tekrar önüne geçmeyeceğim. İleride yine benden yavaş giden başka bir araç daha var. Yani sürekli sağa geri çık, sağa geri çık yapmıyorum. Arkamda benden daha hızlı giden bir araç olduğunu fark ettiğimde sağ şeride geçeceğim. Şuradaki iki aracı da geçtikten sonra sağ şeride geçebilirim diye düşünüyorum. Hatta 3 araçmış. Devam ediyoruz. Sağ sinyali verdim. Sağdaki arabayı geçtiğimi emin olmak için tamamen onu aynada görmem lazım. Tamamını gördüm ve sollamayı bitirdim. Solumdan geçen araca da yol vermiş oldum. Çünkü benden hızlı gidiyor. Sol şeritte sürekli gidemeyiz. Bu kanunen yasak arkadaşlar. Sol şerit sollama şerididir. Sollamanızı bitirip sağ şeride geri dönmeniz gerekir. Ama sağ şeritte sürekli yavaş giden ve sık aralıklı araç varsa sol şeritte devamlı gitmek zorunda kalabiliyoruz. Şimdi tekrar bir sollamaya çıkacağım. Sol aynamdan kontrol ettim. Hiç kimse yok. Direksiyonu çok hafif eğdim ve sol şeride çıktım. Sinyalimi kapattım. Bu 3 arabayı geçtikten sonra tekrar sağ şeride geçmeyi düşünüyorum. Evet. Sağ sinyali verdim. Sağ aynadan o aracı kontrol ettim. Onu geçtim. Tamamını gördüm. Hatta ondan giderek uzaklaşıyorum. Ve sağ şeride tekrar geçiş yaptım. Ve sinyalimi kapattım. Bu yolu çok sık kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer Sancaktepe'de oturuyorsanız E5'e inecekseniz siz de bu yolu mutlaka kullanıyorsunuz. E5'e bağlıyor bu yol bizi. Hatta dümdüz devam edersek Kartal sahile kadar indiriyor. Kartal Köprüsü'ne bağlanıyor aslında bu yol. Şu an önümdeki araç bizi biraz yavaşlattı. Sola sinyal verdim. Solda hızlı geçen araçların geçmesini bekledim. Ve direksiyonu hafif eğerek, görüyorsunuz arkadaşlar, videoyu alalım hemen. Hemen videoyu alalım. Emniyet şeridinden geldi. Önümüze makas attı. Hiç sinyal vermeden birçok kez şerit değiştirdi. Ve hala makas yapmaya devam ediyor. Benim tam önümden geçti. Eğer acemi bir sürücü olsaydım panik yapıp direksiyonu kırabilirdim. Ve Allah korusun refüje, bariyere bir yere doğru gidebilirdim. Bunu hesaplamıyor bu işi yapan arkadaşlar. Makas atmanın yetenek olduğunu, iyi araba sürmek olduğunu zannediyorlar. Ama hiçbir işe yaramıyor gerçekten ve hem kendini hem başka sürücüleri riske atıyorlar. Ben şu beyaz arabayı geçtikten sonra sağ şeride geçeceğim. Evet, arabayı tamamen gördüm. Onu geçtiğime artık eminim. Ve sağ şeride yavaş yavaş geri döndüm. Sinyali kapattım. Tabelaları okuyorum. Kartal. Ben Kartal'a gideceğim ve bu iki şeridi kullanabilirim. Onu söylüyor bize. Eğer Yakacak'a gidecekseniz sağdaki 3. şeride, yani çıkış şeridine geçin diyor. Biz Kartal'a gidecek olduğumuz için devam ediyoruz. Ben buradan E5'e geçeceğim. Yani D100 Edirne yönüne. Direkt buradan sahile inmiyorum. E5'i de size göstermek istiyorum.
Dikey tabelaları okuyorum. Maltepe Harem Edirne ilk çıkışmış. Haliyle burada en sağ şeride geçiyorum. İlk çıkış kaçırmamak için önceden sağ şeride geçtim. Tekrar Edirne Harem çıkışını gördüm. Yani en sağ şeritte gitmem gerekiyormuş. Sinyalimi çok önceden verdim. Yavaşladım. Genelde yaya geçitleri olur bu çıkışlarda. Buna dikkat ediyorum. Bakın kasis ve yaya geçidi var gördüğünüz gibi. Hızımı 20'nin altına düşürdüm ve devam ediyorum. İleride bir kasis daha varmış 50 metre sonra. Bu tabela, bu levha onu gösteriyor. Hemen önünde tekrar aynı levhadan var. Burada da kasis var gördüğünüz gibi. Evet, en çok panik yaptığınız yere geldik. Katılım. E5'e geliyorum. Sola sinyalimi verdim. Hemen aynaya bakıyorum. Hızlanıyorum. Bu beyaz aracın yavaşladığını fark ettim. Bana yolu verdi ve devam ediyorum. E5'e çıktık. Hız sınırımız E5 genelinde 90 kilometre. Yeni kanuna göre 10 kilometre tolerans payıyla 100 kilometreye kadar çıkabiliriz. Ama biz sınırları zorlamayacağız. Şu anki trafik akışı gereği zaten en fazla 80'de gidebiliyorum. En sağ şeritteyim. Orta şeride geçmiyorum. Bu şerit benim için yeterince hızlı. Eğer daha hızlı gitmek istersem, orta şerit daha hızlı olursa orta şeride geçeceğim. Ama şu an bu şerit orta şeritle aynı hızda gidiyor. Biraz ileride de çıkış yapacağım için sağ şeritte devam ediyorum. Sağ sinyalimi verdim. Emniyet şeridini de kontrol ediyorum. Bakın bir motorcu geliyor. Ambulans da geliyor olabilir veya çakarlı araç da geliyor olabilir. Motorcu bana yol verecek. Yavaşladı. Çünkü çıkış yapacağımı biliyor. Çıkışımı yaptım. Çıkışımı yaptım. En sol şeritteyim. Tekrar sağ sinyal veriyorum. Ve bir sağ şeride daha kayıyorum. Az ileride bayrağı gördüğünüz yerde üst geçitin altından tekrar sağa dönüş yapacağım. Ve Kartal sahil, daha doğrusu Atalar sahil yönüne doğru devam edeceğiz. Bu motorcu beni yavaşlattı. Sağdan çıkan araçlar var. Onlarla yan yana gelmemek için hızımı biraz azalttım. Çünkü ben de çıkış yapacağım, düz gitmeyeceğim. Aynadan kontrol ediyorum. Siyah araçtan hızlıyım. Sağ şeride geçtim. Biraz daha yavaşladım. Ve direksiyonumu çevirip açımı ayarladıktan sonra gaza basmaya başlıyorum. Çünkü yokuş yukarı çıkıyoruz. Biraz hızlanmam gerekiyor. Daha doğrusu biraz gaza basmam gerekiyor ki hızım düşmesin. Bir katılım daha yapacağız. Şimdiden kafamı çevirip oraya baktım. Kimsenin gelmediğini gördüm. Yine aynadan kontrol ediyorum ve yola katılıyorum. Çıkış yaparken düz gördüğümüz için gelen giden var mı önceden bakmakta fayda var arkadaşlar. Ama arabayı düzelttikten, yani döndürdükten sonra tekrar aynaya bakıp öyle şerit değiştiriyoruz. Bunu unutmayın. Dümdüz devam ediyoruz. Trafik ışıkları varmış. Şu levha onu gösteriyor. Yanıp sönen sarı ışık var. Yani yavaşlamam gerekiyor. Beni uyarıyor. Yeşil ışık yanıyor. Hala sağ şeritteyim. Demin orta şeritteydim ama girdiğim yol artık iki şeritli ve sağ şeride denk geldim. Burada kırmızı ışıkta duruyoruz. Acemi sürücülerin en çok yaptığı hata, dönerken farkında olmadan direksiyon çeviriyorlar. Eğitimlerimde buna çok dikkat ediyorum. Öğrencilerimin neredeyse tamamı bunu yapıyor arkadaşlar. Arabayı kaldırırken istem dışı bir direksiyon çevirme refleksi var. Bunu öğrencilerime söylüyorum ve bunu düzeltiyoruz. Aracı kaldırırken düz gidiyorsak eğer hiçbir şekilde direksiyonla oynamıyorum. Sadece tutuyorum ve dümdüz kalkıyorum. Buna dikkat edin arkadaşlar. Çoğu öğrencim bunu yapıyor çünkü arabayı kaldırırken şöyle bir direksiyon çeviriyoruz. Sonra araba sola doğru kayıyor. Düzeltmek için bir daha sağa çeviriyoruz. Sonra sağa kayıyor ve arabamız zikzak çizmeye başlıyor. Buna dikkat edin mutlaka. Direksiyonla hiç oynamıyorum. Dümdüz duruyor ve bu şekilde kalkış yapıyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmanızı ve videomu beğenmenizi rica ediyorum sizden. Videomu beğenirseniz daha fazla kişinin karşısına çıkacağız ve kanalımız daha fazla kişiye yardımcı olmuş olacak. Bu nedenle desteklerinizi lütfen eksik etmeyin. Burada sol şeride geçebilirim. Önümdeki araç biraz yavaş gidiyor. Ama ben düz gidecek olduğum için sol şeride geçmeyi şu an tercih etmeyeceğim. Belki biraz ileride olabilir. Burada yaya geçidi varmış, kasis varmış. Dikkat ediyorum onlara. Trafik o yüzden biraz yavaşlıyor. Çünkü kasisten hemen sonra da bir kavşak var yine. Dönel kavşak var. Dönel kavşakta ada içindeki araçlara yol vermemiz lazım. Ama sanırım o araç hareket etmiyor.
O nedenle devam ediyorum. Sağdan bir tane katılımcı var. O da benim önümde. Burada artık sola sinyal verdim. Aynadan kontrolümü yaptım. Diğer araçtan hızlıyım ve sol şeride kaydım. Şerit değiştirirken dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar, aynada gördüğünüz araç size yaklaşıyor mu, yaklaşmıyor mu? Yani aynanın sağında mı, ortasında mı, solunda mı gibi şeyleri anlamak yerine ya da bana yakın mı, uzak mı, ne kadar hızla geliyor anlamak yerine benden hızlı mı değil mi bunu anlamaya çalışın. Aynada gördüğünüz araç size doğru yaklaşıyorsa, yani büyüyorsa sizden hızlı gidiyor demektir. Size doğru yaklaşmıyorsa, birkaç kere baktığınızda da hala aynı yerde görüyorsanız aynı hızda gidiyorsunuz veya siz daha hızlı gidiyorsunuz demektir. Bu şekilde rahat rahat şerit değiştirebilirsiniz. Şu an kırmızı ışığı bekliyoruz. Az yolumuz kaldı. Birazdan sahile inmiş olacağız ve orada aracımızı park edeceğiz. Direksiyonu hiç çevirmeden kalkıyorum. Yanımda benimle aynı hızda giden bir araç var. Hafif gazı azalttım ve beni geçmesini bekledim. Çünkü hızlanamıyorum. Önümde başka araç var. Binek araç bile olsa başka arabalarla yan yana gitmeyi çok tercih etmiyorum. Kendim için aldığım böyle bir güvenlik tedbirim var. Güvenli sürüş tekniklerinde de bunu anlatıyoruz aslında. Özellikle büyük araçlarda kör noktaları çok fazla olduğu için yan yana gitmememiz gerektiğini öğrencilerime hep anlatıyorum. Bırakın bizden hızlı olsunlar ya da biz hızlanalım, onları geçelim. Eğer yol açıksa yan yana gitmenin bir anlamı yok. Trafikte mecbur yan yana gidiyoruz ama yol açıksa mutlaka yerinizi değiştirin. Yani ya onları geçin ya da geride kalın. Yan yana gitmek her zaman büyük bir risktir. Ben bunu binek araçlarda da uyguluyorum. Yani yanımda başka araç olmasını çok istemiyorum. Burası sahile inen cadde. Balıkesir Caddesi'ydi değil mi burası? Evet, Balıkesir Caddesi burası. Direkt Atalar sahile kadar iniyor. Az ileride bir kavşak var, dönel kavşak. Bakıyorum bir araç varsa ona yol vereceğim. Yavaşladım. Aracın geçmeye pek niyeti yok. O yüzden devam ediyorum. Yol verdim ama fark etmedi. Çünkü maalesef toplum olarak alışık değiliz arkadaşlar. Ada içinde dönen aracın geçiş önceliği var ve bizde bunun tam tersi uygulanıyor. Ada içindeki araçlar bekliyor, diğer araçlar, ana yoldaki araçlar devam ediyor. Maalesef bu sorunu çözemiyoruz. Öğrencilerime eğitimlerde hep anlatıyorum. Olabildiğince kurala uymaya çalışıyoruz. Bu konuda çok gerideyiz. Şu kamyonu geçtikten sonra sağ şeride geleceğim. Evet, aynada o aracı gördüm. Ondan daha hızlıyım ve şerit değiştirdim. Sağ şeride geçtim. Hem sağ şerit boş, o nedenle geçtim. Hem de biraz ileride sağa dönecek olduğumu biliyorum. O yüzden öncesinden sağ şeride geçiyorum. Son ana bunu bırakmıyorum. Sinyali verdik. Yavaşlıyorum. Yine de aynamı kontrol ediyorum sağ şeritteysem bile. Çünkü yanımızdan motorcular geçebiliyor. Bunu unutmayın. Sağdayım zaten diye sağ aynayı kontrol etmemezlik yapmayın. Sağınızdan o sıra bir motokurye geçiyor olabilir. Buna dikkat edin. Sahile geldik arkadaşlar. Burada şimdi park yeri arayacağız. Sola sinyalimi verdim. Aynayı kontrol ettim. Hiç kimse olmadığını gördüm ve yola giriş yaptım. En sağ şeritteyim. Biraz ileride park yeri var. O bölgeye giriş yapacağız. Bu ışığı da geçtim. Sinyali verdik. Sağ aynamı kontrol ediyorum. Ve park alanına giriş yapıyorum. Bakalım burada park yeri bulabilecek miyiz? Önce şu soldaki dikey park etmiş araçları bir kontrol ediyorum. Sanırım burada yer yok. Şöyle sağa doğru bir dönelim. Şu araç çıkıyormuş. Hemen şuradan bir U dönüş yapıp orayı geri alalım. Sola sinyal verdim. Aynamı kontrol ettim. Burada da sağdan gelen var mı diye kontrol ediyorum. Hiç kimse olmadığını görüp çıkışımı yapıyorum. Bu gri aracın çıktığı yere aracı park edeceğiz. Normalde kafadan park etmeyi hiç doğru bulmuyorum. Burası geniş bir alan olduğu için, geri geri çıkış rahat olduğu için kafadan da park edebiliriz. Burada öndeki kaldırıma ne kadar yanaşacağımı nasıl ölçüyorum onu anlatacağım. Sol aynama bakıyorum. Aynamın tam şu alt tarafını kaldırımın üstüne çıkarttığımda öndeki kaldırıma yeterince yaklaştığımı anlayabiliyorum. Tabii kaldırım çok yüksekse daha dikkatli olmamız lazım. Bakın aynamın altından kaldırımı görebiliyorum. Burada artık durdum arkadaşlar. Daha fazla ilerleyip risk almıyorum. Parkımızı tamamladık. Vitesimi N'ye aldım. El frenini çektim. Freni bıraktım. Tekrar frene basıp
arabayı parka aldım. Buraya kadar dinlediyseniz öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün bir noktadan başka bir noktaya giderken güzergah takibi yapmayı, tabelaları okumayı, şerit takibi yapmayı ve şerit değiştirmeyi, pek çok şeyi gözlemlemiş olduk. Biraz vlog tarzında, biraz gezi tarzında bir eğitim videosu olsun istedim. Belli bir konuyu anlatmaktansa bir güzergah üzerinde detayları paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Videomu beğenmeyi, sorularınız varsa yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.